İnanın ben hayatımda 37 ülkeyi gezmiş biri olarak yollarında bu kadar etkilendiğim bir yerle karşılaşmadım. Şu an Seltwald'dayız. Burası dünyaca ünlü bir balıkçı köyü. Rahatsız edici hiçbir şeyin, hiçbir gürültünün olmadığı, sonsuz huzur vaat eden... Zern Interlaken hattı panoramik bir trendi. Gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Gerek içeriden gerek dışarıdan. Selamlar dostlarım, ben Sezer Yılmaz. Uzun süredir aranızda değildim. Biraz kendime zaman ayırıp uzaklaşmak istedim YouTube'dan. Ama bundan sonra dönüşüm çok hızlı olacak. İlerleyen bölümlerde karşınıza Maldivler, Sri Lanka ve sürpriz olarak belki Bali gece hayatıyla da karşınızda olabilirim. Ki olacağım. Bomba gibi içerikler geliyor. Bu bölümümüzde İsviçre'de geçirdiğim 3 gün boyunca gidebildiğim en iyi 6 yeri tanıtacağım. Daha güzelleri var mı? Olmaz olur mu? Orası İsviçre. İsviçre'de böyle 800'e yakın da farklı yerde bulabiliyormuşsunuz. Çok güzel olarak eminim de çok güzeldir. Bana kalırsa Avrupa'nın açık ara en iyi yeri. Doğasıyla, huzuruyla sizlere çok güzel anılar bırakabiliyor. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan hızlıca videoya geçelim. İlk durağımız Valle Versasca. Bu arada sizlerin ekonomik olarak işine yarayacak bir bilgi vermek istiyorum. Yolculuğum boyunca Serkan abiyle beraberdik. Ona da buradan ayrı teşekkür ederim. Çünkü yol boyunca inanılmaz anılar biriktirdik ve arabayı neredeyse hep o kullandı. Yaklaşık 90 saat falan sürdü, öyle söyleyeyim ben sizlere. Bir Alplerden dönerken ben kullandım. O da 9-10 saat falandı. Eski videolardan da hatırlarsınız biz turumuza İtalya'dan başladık. Biliyorsunuz en son İtalya'da ben bırakmıştım. Arabayı da günlük 25-30 euro civarında Roma'dan kiraladık ki daha da ucuz olsun diye. Arabanın markası da Fiat 500'dü. Böyle İtalya'dan kiralarsanız arabayı çok daha uyguna gelecektir. Bilginiz olsun. Neyse, İtalya'dan Comodo'dan ayrılıp doğruca 2-3 saatlik uzaklıkta olan Valle Versasca'ya doğru yola çıktık. Zaten yollar öyle büyüleyici ki gittiğiniz yerin kötü çıkma şansının sıfır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Öyle bir yer. Biz harita üzerinden baktığımızda bize bir yer gösteriyordu. O yüzden oraya park ettik. Ama meğersek orası en başıymış. Dağ, bayır, ova derken yürü Allah yürü, yürü Allah yürü. Ama öyle bir yol ki hiç bitmese de olur. Yani bitmese de olurdu o yol. Çok iyiydi. O suyun rengi, dağların kıvrımları, yeşillerin bin bir tonu. Geldiğinizde buraya gelmezseniz kendinize ihanet edersiniz. Öyle bir yerden bahsediyorum. Neyse sağ salim açtık kayaları, mükemmel kristal renkte bir suya geldik. Bayağı da insan vardı ya. Direkt üstümü çıkardım, Alplerin soğuk sularına doğru attım kendimi. Buz gibi içi titreten bir soğuktu ama aynı zamanda seni yenileyen bir soğukluktu. Biraz yürüdük ettik, dayanamadık, yine etrafı keşfettik. Küçük çocuklar gibi oradan oraya atlayıp zıplayıp durduk. Valla Serkan abi de belki de en genç hissettiği yerlerden biri olmuştur onun için. Ben de eminim bu konuda. Komo'daki buğula havadan sonra İsviçre'nin güneşli günü bize acayip iyi gelmişti. Çok şükür bunları yaşadığımız için her anına. Umarım sizlere de bunlar nasip olur dostlarım. Vardığımızda köprü gibi bir yer vardı. Oradan da yüreği yetenler suya zıplıyordu. Tabii benim yetmedi. Serkan abinin de yetmedi. Çünkü harbiden yüksekti ya. Öyle kolay değil yani dediğim gibi. Girişler her şey ücretsizdi. Çünkü doğadasınız. Dönüşte de otostop çekip arabamızın yerine gittik. Ve doğruca ikinci durağımız olan bana kalırsa yolculuğumuzun en büyüleyici sahnesine sahip Lüngern'e doğru sürdük. Yol üstünde yine gördüklerimiz şahaneydi. Hayvanların güzelliği bile yüzünden belliydi. Çok garipti. Yani gördüğüm en iyi inekler oradaydı, öyle söyleyeyim size. Yolun artık büyüsü mü diyeyim yoksa kader mi diyeyim, çok mükemmel bir karşılaşmaya sahne oldu. Yoldan geçerken arabanın içinde gördüğüm Türk bayrağı beni çok mutlu etti. O yüzden bir anda Türkiye Türkiye diye bağırdım. Biraz deli oldum, doğru, gerçekten yaparım böyle şeyler. Sonrasında arabadan selam verip devam ettiler sağ olsunlar. Sonrasında sürpriz bir şey daha oldu. Geri döndüler ve camı açarak Türk müsünüz diye sordular. Evet dedim. Sonra tanıştık ettik derken İsviçre'de bir Türk diye sayfası olan Erkan abi ve eşiyle tanıştık. Yanlarında da misafir bir hanımefendi vardı. Çok da nazikti. Teşekkür ederiz ona da. Bizi doğruca izleyeceğiniz videonun alanına götürdüler. Devamını Erkan abiden dinleyelim. Mükemmel insanlar. Her şey için teşekkür ederiz tekrardan. Dostlarım, harika bir buluşma oldu. Yolda tanıştık Erkan abiyle. Onlar da burada yaşıyorlarmış, İsviçre'de. İsviçre'de bir Türk diye sayfaları da var. Mutlaka takip edin. Hatta İsviçre yolunuz düşerse onlardan tur paketi de alabilirsiniz. Günlük
turlar, haftalık turlar değil mi? O Yani şekilde özel yapıyoruz. turlar yapıyoruz ve Süper. rota danışmanlığı yapıyoruz aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş Bu bulduk arada abi. sefalar getirdiniz. Abi çok memnun olduk ya. Yolda tanışmak böyle çok keyifli oldu. Onlar tam geçiyordu. Ben Türkiye gördüm çünkü orada Türkiye bayrağını. Evet. Çok hoşuma gitti. Onlar da geri döndüler selam vermek için. Şimdi harika bir rota yakaladık burada. Dediler burada çok güzel bir video çekebilirsiniz. Abi buranın hikayesi ne? Burası Lungense zaten dünyaca ünlüdür. Daha önceden videolarda da görmüşsünüz. Çok sevdiğimiz bir yer. Bu noktada, bu lokasyonda gerçekten güzel bir yer. Aynı zamanda burası aslında bir balıkçı gölü. Kışın suyunun çekildiği, yazın tekrardan geri verildiği. Sevgili eşimin de biraz önce röportajın öncesi anlattığı gibi. Buraya geldiğinizde günlük Bewilligung dedikleri hani ruhsat alıp burada balık tutabiliyorsunuz. Yıllık alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu arkanızda görmüş olduğunuz yer Obse, Kanton Obwalden yani Obwalden iline bağlı. Burası da çok müthiş bir kamp alanı. Yani küçük, şirin bir kasaba ama görülmeye değer. Yeşilin ya. her tonu. Bugün şansınıza hava biraz bozuk Vallahi ama güneş artık yok idare ya. edeceğiz yani. Bir de Nasipte çekeceğiz. seninle tanışmak varmış Evet, burada. çok güzel oldu abi ya. Bir dahaki gelişimize sebep olur belki Tabii ya. ki ya. Bunlar hep şey Beraber ya. de gezeriz Aynen yani. öyle abi. Gezdiririz. Tabii, Seve çok seve. güzel olur ya. Çok sağ olasın abi ya. Rica ederim. Çok güzel bir yere de getirdin bizi. İnanılmaz bir noktadayız. Arkadaşlar birazdan buradan tren de geçiyor. Bu tren de Luzern hattından geliyor Evet, değil mi abi? Luzern Interlaken hattı panoramik bir trendi. Gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Gerek içeriden gerek dışarıdan. Biz dışarıyı yakalayacağız. Aynen. Başka gün içeriden de yakalarız. Her yerden yakalarız. Sağ olasın abi ya. Rica ederim. Çok sağ ol. Birazdan tren gelsin, o kısımları da göstereceğiz size dostlar. Bu güzel yeri gördükten sonra Erkan abi dedim. Bu sürekli Instagram'da görülen şato gibi bir yer var. Oraya gidelim. O da atlayın arabaya takip edin bizi dedi götürdü. Üçüncü yerimiz Iseltwald'a hoş geldiniz. Yine yollar, çevre renkler mükemmeldi. Ya ben bu İsviçre'deki evlere bayıldım arkadaşlar. Hiçbir şey bozmaz mı insan ya? Bu kadar tarihine, bu kadar kendi kültürüne sahip çıkan bir toplum var mı bilmiyorum. Pırıl pırıldı her şey. Sanki böyle İsviçre seçilmiş bir yer gibiydi. Gelin bu güzel yerde Erkan abiden dinleyelim o zaman. Dostlarım 3. durağımız Iseltwald'a geldik. Abi sendeyiz. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Şu an Iseltwald'dayız. Burası dünyaca ünlü bir balıkçı köyü. Birçok YouTube olsun, gerek Instagram gerek TikTok sayfalarında burayı görmüşsünüzdür. Şu arkamda görmüş olduğunuz şatoyu zamanında Bernli bir tüccar satın almış. Ondan öncesinde birçok kontlar oturmuş ve şu anda boş. Ama yine de buranın simgesi, yani bir videoda seyrettiğiniz zaman Direkt bu abi ya. Direkt Hani burası İsviçre yani. deyince akla gelen nokta Kesinlikle. yerlerden biri aslında. bazı arkadaşlar soruyor. Suyun rengi tamamen doğal arkadaşlar. Hiçbir filtre yok. Yok oynama yok. O Ellemiyoruz. kadar şu an. güzel. Zaten abi biz hani komadan çıktık geldik İtalya'dan. Hani bu suyun mümkün olduğuna ben inanmıyordum açıkçası. Ya bu kadar değildir dedim. Evet. İlla ki birileri renk değiştirmiştir. Tonlarla oynamıştır ama arkadaşlar 0 tonla oynama. İnanılmaz bir şey. Aslında göl dediğinde böyle olur. Kesinlikle. Biz bilmediğimiz için bize normal gelmiyor ondan. Kesinlikle. Bu da İsviçre'nin farkı olsun Fark. yani. Bayağı da güzel bir fark abi. Teşekkür ederiz yine Rica aydınlattın bizi. ederim. Ama oraya gidemiyoruz değil mi? Gidebiliriz. Yani buradan yürüyerek mi gitmemiz lazım? Arkadan dolaşıp oraya doğru gidebiliriz yani. Ama içi boş dedin değil mi? İçi boş. Hiçbir İçi boş. şeyi yok. Şatoya girilmiyormuş. Oradan hemen uyarı yönetmenimiz geldi. Dedi şatoya giriş yok dedi. Tamam biz de girmiyoruz. Uzaktan fotoğrafını çeker gideriz. Ama burada yapılacak aktivitelere gelince karşı görmüş olduğunuz yerden bot kiralayabilirsiniz, kano kiralayabilirsiniz, kız teknesi kiralayabilirsiniz. Buranın etrafında güzel turlar atabilirsiniz Ne arkadaşlar. kadar abi ortalama fiyatlar? Az çok. Orada fiyat listesi yazıyor. Kanolar zannedersem çok uygun ama bir bot kiraladıkları zaman 60 franka falan rahat bir şekilde kiralayabilirler. Yine iyiymiş abi ya. Tabii Öyle ki. pahalı değilmiş yani. Evet. Koma çok pahalıydı. Yani. Koma'ya göre bayağı uygun yani burası. Güzel. Böyle gelin. Çıkın gelin. Buradayız. Erkan abiye teşekkür ederiz anlattıkları için. Tam yenge dedi ki hadi burada bir çay kek yapalım. Erkan abi de dedi ki güneşi kaçırmayalım direkt Blausee'ye mangal yakmaya gidelim. Ama siz de geleceksiniz dedi. Serkan abiyle baktık birbirimize. Lan mangalı duyunca insan hayır diyebilir mi? Biz de dedik ki tabii abi dedik. Eğer rahatsızlık vermezsek geliriz. O da dedi ki ne rahatsızlığı kardeşim dediler atlayın arabaya gidiyoruz beraber. Tamam dedik. Atladık arabaya takip ettik Erkan abilere. Blausee'ye giderken yine yollar pürüzsüz, tertemiz. Hiçbir şey yok. Yani her şey böyle tertemiz arkadaşlar ve harikaydı. Blausee mi nasıldı? Dinleyelim o zaman. Bunu da ben anlatayım. 4. yerimiz İsviçre'de Blausee. Anlamı Mavi Göl anlamına geliyor. Bir rivayet var arkadaşlar. Genç kızla genç oğlan birbirlerini çok seviyorlar. Hep buraya görüşmeye geliyorlar. Büyük ihtimal kaçak göçek geliyorlar. Daha sonrasında çocuk hastalanıyor, ölüyor.
Öldükten sonra da kız tabii kendini ne yapıyor? Buralara vuruyor. Ağlamaya başlıyor. Ağladıkça daha da ağlıyor. Sonrasında burada bir artık intihar mı ediyor? Şey mi başına geliyor? Vefat ediyor. Yazık zavallı. Daha sonrasında da bu göl oluşuyor. İşte o gölün anda bu kadar berrak olmasının, mavi göl demelerinin sebebi de o kızın gözyaşlarının bu kadar berrak olmasındanmış. Ne kadar inanırsınız, ne kadar doğru yanlış bilinmez. Nasıl bizde Leyla ile Mecnun var ya da ne bileyim Şirin'le Ferhat vardır. Aynı onlardan bir tanesi gibi duruyor. Ama mutlaka yolunuz düşerse buraya gelin. Şimdi 11 frank ya da 13 franga verip buraya gelebiliyorsunuz. Akşam 6'ya kadar belli bir fiyatları var. Ona göre siz seçersiniz. Geldiniz. Mangalınızı yakabilirsiniz bizim gibi. Mangal yakmak için bir de devlet size ne yapıyor? Odun tahsis ediyor. Devlete bak, mükemmel. Daha sonra alpakalar var. Onları sevebilirsin, oynayabilirsin. Çocukların burada parklarda oynayabilir. Tam böyle çocuklarınla beraber zaman geçirecek bir alan. Üstüne bir de yetmiyor. Sana bir de burada sal veriyor. Salın üstünde de gezi turu imkanı sağlıyor. Daha bu devlet ne yapsın? Tam İsviçreliler böyle doğanın bir bütün olduğu bir yerde harika bir hayat tarzını kendilerine sunma şansları olmuş. Devlet de tabii buna destek vermiş. Öyle. Geldiğinizde yolunuz düşsün buraya. Çok güzel. İnanılmaz bir gün geçirip ve Türk misafirperverliğinin nasıl olduğunu hissederken tekrar kendi milletimle gurur duydum. Gerçekten Türk olmak hele ki yurt dışında çok farklı arkadaşlar. Sağ olsun Erkan abiler bize çok uyguna konaklama ayarladılar. Eğer İsviçre'ye geliyorsanız konaklamalar gerçekten çok pahalı. Ülke zaten çok zengin olduğundan dolayı fiyatlar da haliyle çoğu yere göre biraz daha fazla. Gecelik 100-150 dolara onların evlerine yakın bir yer buldular ve orada geceyi geçirdik. Bak burası çok önemli. 100-150 dolar çünkü o kadar da aslında baktığınızda küçük bir rakam değil. En uygunlarından bahsediyorum. Ona göre İsviçre'ye hazırlıklı gelin. Dediler sizi İsviçre'nin artık nasıl okunuyor? Schaffhausen kantonda yer alan Avrupa'nın en büyük şelalesine götürüyoruz. Dedim neresi? Ren Şelalesi. 150 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğindeki şelale Ren, Ron ve İn nehirlerini besliyor. Schaffhausen şehir merkezine 4 kilometre mesafede bulunan şelale aynı zamanda turistlerin yani bizim yolun ilgisini çekiyor. Harbiden de bayağı da kalabalıktı. Ortalama su akış hızı, bak şaşıracaksınız 373 metreküp. Yaz aylarında da akış hızı saniyede 700 metreküpe kadar çıkıyor. Ren şelalesine giriş de 5,5 dolardı. Bilginize arkadaşlar. Şelaledeki su akışını gördüğümde ben baya böyle etkilendim. Eminim siz de çok etkileneceksiniz. Çünkü ben bu kadar hız Brezilya'daki devasa Iguazu şelalesinden sonra hani en büyüğü buydu. Avrupa'daki en büyüğüydü. Ama zaten Brezilya'daki de inanılmaz büyüktü. İlk 5'teydi diye biliyorum dünya genelinde. Yani öyle bir planlama yapıyorsanız, İsviçre'ye gidip tatil yapmak istiyorsanız listeye mutlaka Ren şelalesinde ekleyin derim. Çünkü gördüğünüzde büyüleneceksiniz. Hatta içinde bir yer vardı böyle şelale akan yer. Nehir gibi düşünebilirsiniz. Orada bot vardı. Bota binip de orayı gezebiliyorsunuz. Fakat bizim çok zamanımız olmadığı için deneyimleyemedik. Ertesi gün Roma'ya gideceğimizden dolayı da Erkan abilere veda edip tekrar yola çıkıp son yerimiz olan Lauterbrunnen'e doğru sürmeye başladık. İnanın ben hayatımda 37 ülkeyi gezmiş biri olarak yollarında bu kadar etkilendiğim bir yerle karşılaşmadım. İsviçre'nin Alp dağlarıyla çevrili yemyeşil dağların, tepelerin ve vadilerin arasında rahatsız edici hiçbir şeyin, hiçbir gürültünün olmadığı, sonsuz huzur vaat eden köyleriyle İsviçre'nin 7 şelalesine ev sahipliği yapmakta, Kükreyen Şelaleler Vadisi olarak da adlandırılmakta Lauterbrunnen Vadisi. Büyüleyici atmosferleri ile aradığınız huzurun ve mutluluğun harbiden adresi. U şeklindeki vadileri ve dört bir etrafındaki yüksek dağlarla çevrili dağlardan akan şelaleleriyle çocukluğumuzda çizdiğimiz, harbiden böyle çocukken çizdiğimiz dumanı tüten evler var ya, yemyeşil dağların aşağıda şelaleler oluşur falan. Aynı burası birebir arkadaşlar. Lauterbrunnen'de böyle sanki elle çizilmiş tamamen yapay bir tablo düşünün. Doğayı hissettiğiniz işte orası burası. Yani kimlere bu etkide bulunmuş? Şair Goethe'ye kadar. Ondan sonra Yüzüklerin Efendisi Hobbit var ya, onun yazarı Tolkien'e, herkese ilham olmuş burası. Ben de gittiğimde bana ne ilham oldu diye sorarsanız ben böyle oturup oradaki dağdan akan şelaleyi izledim. Yollarda yürüdüm. Ya nasıl ilham olmasın ki? Diyorsun ki ulan dünyada bu kadar güzellikler varken, bu kadar güzel görünmesi gereken yer varken ben dedim tek bir yerde nasıl yaşayabilirim? Orada yine kendimi sorguladım. Sizlerin de sorgulamasını istiyorum. İşte öyle bir yer burası arkadaşlar. Umuyorum bu videoyu izlerken sizler de büyülenip oralarda hissetmişsinizdir. Elimden geldiğince güzel yerleri gösterip anlatmaya
anlatmaya çalıştım. 3 gecede ancak bu kadarına yettirebildik. Bu yolculukta 10 gün boyunca maddi manevi her şeyde destek olan Serkan abime ve İsviçre'de her an bize destek olan İsviçre'de bir Türk ailesine sonsuz teşekkür ederim. Siz değerli abonelerime de beni desteklediğiniz için çok teşekkürler. Çarşamba günü Maldivler videosuyla devam ediyoruz. Lütfen bildirimleri açın. Umarım da beni özlemişsinizdir. Özlediyseniz de bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Şu anda Sri Lanka'dayım. Çok yakında Sri Lanka videolarıyla da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.